Efendim herkese merhabalar, ben İlkay Zaman. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi 2017 model Dodge Charger SRT Supercharger bir aletle beraberiz. Garamamba'nın da Allah'ı. Bu arada kamerayı tutan Markus, arabanın sahibi, sağ olsun bana yardımcı oluyor. Thank you Markus. Şimdi efendim, bu araba bir canavar. Gerçekten bir canavar. Birazdan bu arabanın bütün detaylarını falan size göstereceğim. Ne var ne yok içinde. Canavar gibi her şey. Bu araba bu arada pahalı bir araba. Normalde bu tür araçlar Amerika'da ucuz olur. Ama bu araba pek öyle ucuz bir araba değil. Birazdan bütün detaylarıyla size göstereceğim. Hepsini canavar gibi izleyeceksiniz. Şimdi bu arada bu Amazon FBA eğitimleriyle ilgili küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bazı arkadaşlarımızın kafası karışmış. Maalesef videoyu izleyip de anlayamayan bazı arkadaşlarımız olmuş. Şimdi hemen bilgilendirme yapayım. Amazon FBA eğitimleri zaten ticaret yapan, ürün satan, markası olan ya da Çin'de başka yerde ürünlerini ürettirip markasıyla satan insanlar için ideal bir programdır arkadaşlar. Ben video açıklamasına bununla ilgili hem Facebook grubunun, buna özel Facebook grubunun hem de programa dahil olmak için linki koydum. Şu yukarıda çıkan videoyu da izleyip direkt bununla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Zaten ben burada yaklaşık 20 dakika detaylı bilgi anlattım. Amazon'dan nasıl satış yaparsınız, Amerika'ya ürünlerinizi nasıl satarsınız, Amerika'da Amazon üzerinden tüm dünyaya nasıl satış yaparsınız, bunları zaten 10 haftalık bir programla anlatacağım detaylı bir şekilde. Dediğim gibi elinde ürünü olan, ticaret yapan, Çin'de ya da başka yerde ürettirip satan, bunların hepsini Amazon'dan Amerika'ya veya tüm dünyaya satmak isteyenler için ideal. Diğer arkadaşlar başka işlere yönelsinler. Bunun da işleri olmasın sevgili arkadaşlar. Efendim şimdi bu alet 2017 model Dodge Charger SRT. Kendileri tam 707 beygire sahip. 650 tork var üzerinde. Şöyle o arada da zoom yapayım. Benim en sevdiğim şeyi almış bu Markus. İşi biliyor ya. Yemin ederim işi biliyor ya. Baksana abi. Böyle gri. Şunları çok seviyorum. Böyle mat siyah gri de değil. Koyu gri böyle siyah kaçan. Çok güzel bir jant. 5 kollu jant. Ortada çok güzel bir SRT detayı var. Böyle logosu var. Bayağı da ince yanak. Kaç olduğunu şimdi bilmiyorum. Göremiyorum ama kaliperler. Hadi kaliper diyelim. Ayıp olmasın. Disk kaliper karışık. Kırmızı kırmızı falan yakıyor. Şurada bir Hellcat logosu var. Gördüğünüz gibi. Bu zaten arabanın üzerinde oldu mu diyorsunuz ki tamam bu araba deliriyor. Kafayı yedirir bu araba diyorsunuz yani. Efendim şimdi bu araç kaba bir araç. Yani küt böyle kaba bir şeye sahip, ne derler, çizgilere sahip. Şurada da şöyle çok güzel motor bloğunu soğutacak şeyler yapmışlar. Detaylar yapmışlar. Tel örgü yapmışlar. Tel örgü çekmişler. Ondan sonra kaba bir araç dediğim gibi. Ama öyle Ferrari gibi, McLaren falan gibi böyle nazik, maket gibi falan değil. Babalar gibi şöyle koç gibi yumruğunu şöyle bir koyuyor. Ben buradayım abi diyor. Ben bastım mı kimse yanımda duramaz diyor. Niye duramaz? Çünkü bu aletin 0-100'ü 2.9 saniye. Kaliperlerde Brembo'ymuş. Bu bilgileri de bizim sevgili Berkay'dan çalmıştım. Onları da size satmış olayım. Simsiyah. Gördüğünüz gibi tam bir gerçek Garamamba. 6.2 litrelik bir motor var üzerinde. Yani demişler ki baba elimizde ne var? Bu kadar motor var. Gelin bunun hepsini buna koyalım demişler. Hiç motor bırakmayalım dükkanda. Hepsini buna koyalım demişler. Şimdi yeni almış o yüzden plakası gelmemiş. SRT yazıyor gördüğünüz gibi. Evet arabanın içini bir açalım. Şimdi bu tabii birisinin arabası. Bizim Markus'un arabası. O yüzden içinde kablo mablo falan filan o tür şeyler var. Ona yapacak bir şey yok. Ama sıfır araba. Yani ben şu anda kokusunu alabiliyorum. Siz alamıyorsunuz. Misler gibi yeni araba kokuyor. Evet efendim şurada gördüğünüz gibi SRT detayı var. Hellcat detayı var. Kaptan böyle ağzını açmış ıstırmaya hazır. Arabanın kapı kolundan bir başlayalım. Şurada 2 tane hafızası var. Burada bütün camları mamları falan buradan açıyorsunuz efendim. Bütün her şey deri. Tabii ki deri döşeme. Ondan sonra ve de alkantara döşeme var. Bak alkantara diyorum, kadife demiyorum, kıymetini bilin. Ona göre. Hem alkantara karışık hem de deri karışık. Öyle plastik yani sert malzeme falan yok üzerinde. Ben dikiş yapmıyoruz çünkü 72 bin dolar abi. Amerika'da 72 bin dolara Amerikan arabası almak demek çok büyük bir yatırım demek yani. Şimdi önce şuradan bir şöyle genel detayını göstereyim. Ondan sonra birazdan zaten hem kadranına hem de ekranına falan hepsine bakacağız. Arabayla bir çalışacağım. Şöyle cayır cayır duyacaksınız. Genel olarak aslına bakarsanız Amerikan arabaları şimdi buna böyle bizde öyle olmadığı için ya olur mu abi falan filan diyeceksiniz ama Amerika'da Amerikan arabalarının genelini öğrenciler,
gençler, hatta bazen böyle serseriler falan kullanır. Fiyatı da çok uygundur. Yani bugün bir Mustang'i sıfırını 27 bin, 28 bin dolara falan alabilirsiniz. Bizim ülkemizde o fiyatlar olduğuna bakmayın. Burada gerçekten çok ucuz. Ama bu arabalar özel arabalar. Yani hem özel üretim, performans anlamında da hem de iç dizayn anlamında da özel üretim arabalar. Şöyle bir içini göstereyim. Koltuklar falan filan baya kalın, şöyle rahat. Ondan sonra spor koltuklar ama yarış koltuğu değil, race koltuğu değil ama gayet böyle içine saracak şekilde oturduğunuzda rahat ettirecek şekilde dizayn edilmiş. Şimdi efendim ben arabayı bir çalıştırayım. Şuradan şu ekranları falan filan bir görelim. Sesi de zaten duyalım. Şurada kırmızı görüyorsunuz. Basıyorum. Abo! Ne bağırdı ya la. Vallahi var ya öttü yemin ediyorum. Kadran gördüğünüz gibi bu şekilde. Ortada bir tane led var. Diğer kadranlar normal led değil. Direksiyonda bütün tuşları yine koymuşlar. Oğlum fabrikada ne kadar tuş var getirin bakayım demişler. Arabanın uğultusundan da bir şey duyuluyordur inşallah. Araba bildiğin uğulduyor yani. Fena gerçekten. Direksiyon simidi gayet kalın. Mumlu deri. Özel dikişli falan. Yani gayet böyle sürüşe falan performansa dayanıklı. Şöyle aşağısı gördüğünüz gibi burası kesik şekil yapmışlar burada. Ortada güzel bir SRT logosu bulunuyor. Orta konsolu şöyle gördüğünüz gibi ya çok süper dizayn aramayın. Amerikan arabalarında zaten süper dizayn olmaz. Hiçbir zaman ona gelmez yani Amerikan arabaları. Ama bu dediğim gibi böyle özel üretim. Hani buna özel bayağı bir şey yapmışlar ama genel olarak öyle bir şey aramanın alemi yok. Gördüğünüz gibi efendim burada böyle işte bütün tuşlar klima falan filan fan tuşları falan her şey bulunuyor. Buradaki kadran gördüğünüz gibi ikisi de kıpkırmızı. Hani böyle diyor ki uçalım baba diyor yani ne varsa ortada hızını ayarlamış Markus. Normalde orada istediğiniz gibi ayar yapabiliyorsunuz. Orada da yine bütün her şey var. Yani şurada da yine F1 şanzımanları bulunuyor gördüğünüz gibi. Ben bunları çok fazla kullanan bir adam değilim. Hani benim için F1 şanzıman hiçbir şey ifade etmiyor. Asla kullanmadığım bir şey. Ama illaki meraklısı vardır. Gazlamaya, kalkmaya gidiyorsanız bir yerlere, yanlamaya falan filan illaki yarıyordur. Gördüğünüz gibi vites kolu efendim. O da gayet güzel. Şu koltukları biraz göstereyim. Koltuklar şöyle çok böyle rahat sizi saracak şekilde dizayn edilmiş koltuklar. Gayet de güzel. Arabanın sesi bu arada gerçekten kendi konuştuğumu duymuyorum neredeyse yani. Hakikaten o derece. Ama gayet güzel bir sesi var. Araba performanslı araba yani. Şimdi şurada gördüğünüz ekranda siz arabanın bütün performansını buradan kontrol edebiliyorsunuz. This is the 707, right? 707 right here. Okay. Şimdi şu anda okay. Şu anda 500 altta gördüğünüz gibi. Can you show the 500? Şurası 500 olan. Speed'i de ona göre yapıyor. Sokak modu diyor hatta buna. Yani normal mod diyor. Can you switch the 700? Şimdi de track moduna geçti. Yani aslında performans moduna geçti. Şu anda alet 700 beygir. Yani istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Race modunda, yarış modunda diyor deviri diyor bu şekilde diyor ayarlayabiliyorsunuz diyor buradan diyor. Şu ekrandan. Harika bir şey ya gerçekten. Yani arabanın her şeyini buradan yapabiliyorsunuz. Ve bu kadar büyük ekranla yapıyorsunuz. Gayet güzel. Arka koltukları da merak eden arkadaşlarımız olur. Ne olur ne olmaz çekeyim dedim. Gördüğünüz gibi arkası yani spor bir arabaya göre aslına bakarsanız çok yatırmış Markus. Arkası gayet geniş. Normal yatırmadığınız zaman arkaya 2 kişi çok rahat oturabilir. 3 kişi de oturur ama en rahat 2 kişi oturacak şekilde tasarlanmış. Yani şu aletin çıkarttığı sesi bilmiyorum. Yani burada olmanız lazım ya. Gerçekten burada olmanız lazım. Şimdi efendim bu da gördüğünüz gibi aletin kalbi. 6.2 litrelik motor. 6.2 liter, right? 6.2 liter supercharged. Supercharged, evet efendim. Gördüğünüz gibi burada bir tolik yatıyor. 6.2 motor ve supercharged. Yepyeni bir araba zaten 2017 model. Demin de bahsetmiştim. Bu 707 beygir gücü ve de 650 torku bu baba üretiyor işte. Bu buradan böyle el değmez şu anda buna tabi. Fena durumda. Gördüğünüz gibi SRT canavar. Gerçekten canavar. Şimdi normalde bu araç diğerlerinden daha alçak özel olarak üretilmiş. Hem dengeyi sağlamak için hem de yeri daha iyi tutuş yapmak için, yolu daha iyi tutması için. Şöyle gördüğünüz gibi yere yapışık bir alet aslında. Markus'a şimdi söylüyorum başka ne var ne söyleyelim diyorum. Diyor ki özel olarak diyor yere yakın üretilmiş bir araç diyor. Gerçekten de baba bir araç. Benim en çok da yani bu kaslı araçlarda şu şey hoşuma gidiyor. Bu motor bloğunu soğutma ızgaraları falan
falan bana böyle ayrı bir şey veriyor. Sanki böyle burun deliğiymiş, böyle bir şeymiş gibi geliyor. Bilmiyorum, böyle bir değişik geliyor yani. Şimdi ben rica ettim Markus'tan, dedim ki şu dedim ışıkları falan bir açabilir misin dedim. Evet, bu da efendim arabanın gördüğünüz gibi farları. Bunlar low beam, high beam diyorlar. Bizdeki kısa ve uzunlar. Şu anda normal low beam dedikleri kısalar yanıyor. Alet çok yakışıklı ya. Gerçekten çok yakışıklı. Ben öyle Amerikan arabası seven, bayılan bir adam değilim. Bu arada sevmiyorum değil ama bu böyle aşırı kaslı arabalara bayılıyorum. Gerçekten çok çok güzeller yani. This is the red key that it comes with. It comes with one black one for 500 horsepower, and then the red one for 700 plus horsepower. Okey, şimdi ben bunları bir hemen tercüme edeyim, translate et. 2 tane diyor, özel diyor, anahtarla geliyor diyor. Bu kırmızı olan, bu 700 beygiri full kullanabileceğiniz anahtar. Bir de siyah anahtarla geliyor diyor. Siyah anahtarla arabayı çalıştığınızda 500 beygir diyor sadece diyor, veriyor diyor araba performans olarak. Sevgili arkadaşlar, bugün arabasını, canavarını incelediğimiz sevgili Markus. Thank you so much, Markus. Yeah, appreciate it, man. Yeah. Thank you for coming in. Thank you. Do you have any special video or something like that on your Instagram? On Instagram, I do have Mark San Juan. You can follow me there. It's MarkSanjuan, and you can see videos of the car and the previous cars that I've been able to build. Okay. Instagram'ını verdi zaten, ben de altta yazıyorum. Oradan hepsine bakabilirsiniz. Önceki arabaların falan da var diyor. Özel videolarda, you have special videos, right? Yeah, special, just purely car videos on there. Sadece araba videom var diyor, bak. Gayet güzel. Oradan hepsini izleyebilirsiniz. Canavar gibi arabasını tanıdık. Thank you so much again. Yeah, you're welcome. bro. Thank you, man. Appreciate it. Efendim, yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.